Bugün size eskilerin unutulmaz oyunlarından birinden bahsedeceğim. Hani öyle herkesin bildiği bir yarış oyunu değil. Biraz da arka planda kalmış ama oynayanları kendine hayran bırakan bir oyun. Myth Madness. Bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Şehrin içinde özgürce dolaşabildiğiniz, arabalarla çılgınca yarışabildiğiniz o dönemin en özgür oyunlarından biri. O zamanlar birçok yarış oyunu sabit pistlerde geçerken Myth Madness oyunculara devasa bir şehir sunuyordu. Nasıl yapıldı, neden efsaneleşti? Gelin birlikte inceleyelim. Myth Madness'ın geliştirilme süreci Microsoft'un PC oyunları dünyasında daha büyük bir yer edinmek istemesiyle başladı. O dönemde Microsoft daha önce bu tarz bir açık dünya yarış oyunu geliştirmemiş olan Angel Studios ile çalışmaya karar verdi. Bugün Rockstar San Diego olarak tanınan stüdyo, Rockstar oyunlarının başarılarına katkıda bulunmuş olsa da o dönemde bu çapta bir projeye girişmek onlar için büyük bir meydan okumaydı. Myth Madness'ın yapım sürecindeki en büyük zorluk oyunculara tam anlamıyla serbest bir sürüş deneyimi sunmaktı. 90'ların sonlarında açık dünya konsepti yeni gelişiyordu ve teknolojik kısıtlamalar nedeniyle böylesine büyük bir şehri detaylı ve canlı bir şekilde oyunculara sunmak oldukça zorlayıcıydı. Özellikle Chicago gibi gerçek bir şehri oyun dünyasına uyarlamak, grafik motorlarının sınırlarını zorladı. Oyunun yapım sürecindeki bir diğer zorluk ise şehrin dinamik trafiğini ve hava koşullarını oyuna entegre etmekti. O dönemde bu denli gelişmiş bir trafik simülasyonu yaratmak neredeyse imkansız görünüyordu ancak Angel Studios ekibi bu konuda büyük bir başarı elde etti. Rockstar San Diego'nun daha sonra dünyaca ünlü oyunlar yapmasından Myth Madness'ın geliştirme sürecinde öğrendikleri derslerin büyük rol oynadığı söylenebilir. Oyun şehir içi trafik dinamiklerini ve gerçekçi hava şartlarını bir araya getirerek oyunculara gerçek bir şehirde sürüş hissi yaşatmayı başardı. Bu da Angel Studios ekibinin teknolojiyi ne kadar ileri taşıyabileceğini gösteren ilk işaretlerden biriydi. Bu oyun sıradan yarış oyunlarından çok daha farklıydı. O dönemde çoğu yarış oyunu belirli pistler üzerinde yarışmaya odaklanmıştı. Ancak Myth Madness oyunculara koca bir şehrin içinde serbestçe dolaşma fırsatı sundu. Chicago'nun gerçekçi bir şekilde oyuna yansıtılması ve trafikte kural tanımadan özgürce gezebilmek oyunculara adeta devasa bir kum havuzu sunuyordu. Oyun sadece hız yapmaktan ibaret değildi. Aynı zamanda şehri keşfetme, kaçış rotaları bulma ve kuralları çiğnemekle ilgiliydi. Bu oyunun eğlencesini arttıran en büyük faktördü. Oyunun dikkat çeken modlarından biri Checkpoint Race moduydu. Bu modda belirlenen noktalar arasında en hızlı şekilde varmaya çalışıyordunuz. Ayrıca Free Roam modu da oyuncuların sadece şehri dolaşıp rahatlayabilecekleri bir seçenekti. Bu mod yarış yapmadan sadece Chicago'nun sokaklarında gezip yeni yerler keşfetmek isteyenler için biçilmiş kaftandı. Myth Madness'ın sunduğu araç çeşitliliği de oyunu diğer yarış oyunlarından ayıran bir faktördü. Spor arabalar, otobüsler hatta kamyonlar gibi çeşitli araçlarla şehri turlayabiliyordunuz. Myth Madness döneminde hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden büyük övgü aldı. Metacritic'te yüksek bir puan elde eden oyun özellikle özgür yapısıyla dikkat çekti. O dönemde açık dünya konsepti çok yaygın değildi ve bu yüzden Myth Madness eleştirmenler tarafından yenilikçi bulunarak övgüler topladı. Bu puan oyunun ne kadar başarılı bir yapım olduğunun bir göstergesiydi. Hem serbest sürüş hem de yarış modları ile dengeli bir oyun deneyimi sunan Myth Madness bugüne kadar unutulmayan bir klasik haline geldi. Oyunun elde ettiği büyük başarı üzerine Microsoft hemen bir devam oyunu yapmaya karar verdi. 2000 yılında çıkan serinin ikinci oyunu bu kez Londra ve San Francisco şehirlerini oyunculara sundu. Serinin ikinci oyunu grafik açısından büyük bir gelişme gösterdi. İlk oyundaki serbest sürüş hissi aynen devam ediyordu. Ancak bu kez iki yeni şehir ve daha çeşitli araçlarıyla oyunculara sunulmuştu. San Francisco'nun ünlü tepelerinde çılgınca sürüşler yapmak ya da Londra'nın dar sokaklarında hız denemeleri yapmak oyunu daha da heyecanlı hale getirdi. Serinin üçüncü oyunu ise biraz farklı bir hikayeye sahip. 2003 yılında Xbox özel olarak piyasaya sürülen oyun Paris ile Washington DC şehirlerini sundu. Ancak bu oyunu serinin PC'deki hayranları için biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Çünkü Myth Madness 3 sadece Xbox'a özel bir yapım olduğu için PC oyuncuları bu oyunu deneyimleyemedi. Bu da serinin geleceği hakkında bazı soru işaretleri yaratmıştı. Ancak oyunun Xbox'taki başarısı inkar edilemezdi. Özellikle multiplayer modları ile arkadaşlarınızla yarışmak, şehrin kaosunu paylaşmak da bu eğlencenin önemli bir parçasıydı. Peki Myth Madness'ı bu kadar özel kılan neydi? Aslında birkaç temel unsur var. Birincisi dönemin oyunlarında nadir bulunan serbest sürüş özelliği. Oyunculara sadece yarış yapmanın ötesinde bir deneyim sunuyordu. Oyuncular Chicago'nun sokaklarında istediği gibi gezip, istediği rotayı kullanarak yarışları tamamlayabiliyordu. Hangi yoldan gideceğiniz tamamen size kalmıştı ve bu özgürlük duygusu gerçekten oyun dünyasına devrim niteliğindeydi. Bu sadece bir yarış oyunu değildi. Aynı zamanda bir keşif oyunuydu. İkincisi oyunun çok eğlenceli olmasıydı. Trafik kurallarını çiğnemek, araçlarla absürt manevralar yapmak ve kaotik bir şehirde yarışmak oyunculara sınırsız bir eğlence sunuyordu. Oyuncular her yarışta farklı bir deneyim yaşıyor ve her seferinde yeni bir şeyler keşfediyordu. Ayrıca multiplayer moduyla arkadaşlarınızla yarışmak ve şehrin kaosunu paylaşmak da bu eğlencenin önemli bir parçasıydı. Üçüncü olarak Myth Madness'ın oyun dünyasına bıraktığı izdi. Bugün oynadığımız birçok açık dünya yarış oyunu bu özgürlük anlayışını Myth Madness'a borçlu. Forza Horizon gibi oyunlar Myth Madness'ın açtığı kapıdan geçerek daha da gelişti. Üçüncü oyundan sonra seriyi ne
yazık ki sessizliğe büründü. Dördüncü bir oyun hiçbir zaman çıkmadı. Fakat Mythos Madness özellikle açık dünya yarış oyunlarına öncülük etti. O dönemin teknolojik kısıtlamalarına rağmen bu kadar özgür bir deneyim sunabilmesi gerçekten inanılmazdı. Bugün oynadığımız birçok modern yarış oyunu bu serbest sürüş ve keşif anlayışını Mythos Madness'a borçlu. GTA serisi, Forza Horizon gibi oyunlar Mythos Madness'ın mirasını yaşatmaya devam ediyor. Eğer bu oyun olmasaydı belki de bu kadar geniş çaplı ve özgürlük sunan yarış oyunlarıyla tanışmayacaktı. Sonuç olarak Mythos Madness sadece bir yarış oyunu değil, şehirde serbestçe dolaşma ve keşfetme özgürlüğünü bizlere sunan bir yapım. Oyun dünyasında iz bırakan bu seriyi hatırlamak hem eski oyuncular için nostalji dolu bir yolculuk hem de yeni nesil için oyunun ne kadar ileri görüşlü olduğunu göstermesi açısından önemli. Eğer hala oynamadıysanız bir göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.